Merhaba, iyi günler dilerim. Merhaba. Emlak ofisimize hoş geldiniz. Ben kiralık bir ev arıyorum. Nasıl bir ev istiyorsunuz? 2 odalı bir daire istiyorum. Siz yalnız mı yaşayacaksınız? Hayır, kardeşimle beraber yaşayacağız. Bizim elimizde çok güzel evler var. Onlar şehir merkezine yakın mı? Evet, onlar tam merkezde bulunuyor. Evler eşyalı mı yoksa boş mu? Bazıları eşyalı, bazıları ise boş. Biz kesinlikle eşyalı bir ev arıyoruz. O zaman şu eve bir bakalım. O yeni bir bina mı? Evet, o çok yeni ve depreme dayanıklı. Daire hangi katta yer alıyor? Daire 3. katta bulunuyor. Binada asansör var mı? Evet, binada büyük bir asansör var. Evin içi ne kadar büyük? Ev toplam 80 metrekare. Odalar aydınlık mı oluyor? Evet, ev bütün gün güneş alıyor. Balkon var mı acaba? Salonda çok geniş bir balkon var. Mutfak açık mı yoksa kapalı mı? Mutfak tamamen kapalı ve ayrı bir oda. Banyo yeni mi yapılmış? Evet, banyoda yeni bir duşakabin var. Eşyalar temiz mi peki? Bütün eşyalar sıfır gibi, tertemiz. Evde çamaşır makinesi var mı? Evet, buzdolabı ve çamaşır makinesi var. Yatak odasında dolap var mı? Orada çok büyük bir elbise dolabı var. Isınma sistemi nasıl çalışıyor? Evde doğal gaz kombi sistemi var. Bu özellikler gerçekten çok iyi. Evi mutlaka görmeniz gerekiyor. Evin konumu tam olarak nerede? Ev, büyük parka çok yakın bir sokakta. Oradan metroya yürüyebilir miyiz? Evet, metro sadece 5 dakika uzaklıkta. Otobüs durağı da var mı? Otobüs durağı evin hemen önünde duruyor. Çevrede market veya bakkal var mı? Sokağın köşesinde büyük bir süpermarket var. Hastane ve eczane yakın mı? 2 sokak arkada bir devlet hastanesi var. Kardeşim üniversite öğrencisi. Üniversite kampüsü de arabayla 10 dakika sürer. Ulaşım gerçekten çok kolay görünüyor. Merkezde yaşamak her zaman avantajlıdır. Akşamları sokak güvenli oluyor mu? Bu mahalle her zaman çok güvenli ve sakindir. Gürültü problemi yaşar mıyız?
Hayır, sokaktan çok az araba geçer. O zaman konumu gerçekten harika. Çoğu kişi bu mahalleyi tercih ediyor. Şimdi en önemli soruya geldik. Evet, fiyatları merak ediyorsunuz. Bu evin aylık kirası ne kadar? Aylık kira 15.000 lira. Fiyat biraz yüksekmiş maalesef. Eşyalı ve yeni evler biraz pahalıdır. Peki ev sahibi depozito istiyor mu? Evet, bir kira bedeli depozito istiyor. Yani girişte 30 bin lira mı vereceğim? Aynen öyle. İlk ay kirası ve depozito. Emlakçı komisyonu ne kadar olacak? Komisyon da bir kira bedeli kadardır. Toplam masraf oldukça fazla oldu. Ama depozitoyu çıkarken geri alacaksınız. Ev eşyalarına zarar vermezsek tabii. Evet, evi temiz teslim etmeniz gerekiyor. Kirayı elden mi vereceğiz? Hayır, kirayı her ay bankaya yatıracaksınız. Düzenli ödeme yapmak çok önemli. Ev sahibi bu konuda çok hassas. Peki faturalar kiraya dahil mi? Hayır, elektrik, su ve gaz size ait. Faturaları kendi üzerime mi alacağım? Evet, abonelikleri sizin yapmanız gerekiyor. Binanın aylık aidatı ne kadar? Bina aidatı aylık 500 lira. Aidatın içinde neler var? Asansör bakımı, merdiven temizliği ve çöp alımı var. Apartman görevlisi her gün geliyor mu? Evet, sabahları çöpleri alıyor. İnternet altyapısı var mı evde? Fiber internet altyapısı binada mevcut. Kışın doğalgaz faturası çok gelir mi? Ev yalıtımlı olduğu için çok gelmez. Bütün masrafları hesaplamam lazım. Bütçenizi dikkatlice yapmalısınız. Evet, öğrenci için biraz zor olabilir. Kardeşinizle masrafları bölüşürsünüz. Haklısınız, yarı yarıya ödeyeceğiz. Bu sizin için çok kolaylaştırıcı olur. Evi şimdi görebilir miyiz? Evet, anahtarlar bende. Hemen gidelim. Arabayla mı gideceğiz? Çok yakın. Yürüyerek 5 dakikada gideriz. Binanın dış görünüşü çok güzelmiş. Evet, dış cephesi geçen yıl boyandı. Kapı şifreli mi açılıyor? Evet, şifreyi giriyorum ve kapı açılıyor. Asansör gerçekten çok genişmiş. Eşya taşımak için çok rahattır. Daire kapısı çelik mi? Evet, çok sağlam bir çelik kapı var. İçeri giriyoruz, antre çok ferah. Lütfen ayakkabılarınızı çıkarın, galoş giyin. Galoşları giydim. Buyurun önden siz geçin. Önce salonu size göstereyim. Salon beklediğimden çok daha büyük. Ve pencereden harika bir ışık geliyor. Koltuklar gerçekten çok yeni duruyor. Televizyon da duvara monte edilmiş.
Balkona çıkabilir miyiz? Tabii ki. Sürgülü kapıyı açıyorum. Manzara parka bakıyor. Çok huzurlu. Şimdi mutfağa geçelim isterseniz. Mutfak dolapları çok kullanışlı. Bulaşık makinesi ve fırın da çalışıyor. Yatak odaları ne tarafta kalıyor? Koridorun sonunda sağda ve solda. Bu büyük oda benim olabilir. Çift kişilik yatak ve dolap var. Diğer küçük oda da kardeşim için uygun. O odada bir çalışma masası da var. Banyo yeterince geniş mi? Aynalı dolap ve büyük bir duşakabin var. Suyun tazyiği iyi mi? Çeşmeyi açalım. Bakın çok güçlü akıyor. Apartmanda kimler yaşıyor genellikle? Onlar genellikle aile ve çalışan insanlar. Komşular sessiz midir peki? Herkes kurallara uyar, çok sessizdir. Gece gürültü yapmak yasak mıdır? Evet, 12'den sonra sessizlik şarttır. Evde evcil hayvan besleyebilir miyiz? Ev sahibi kedi veya köpeğe izin vermiyor. Neyse ki bizim hayvanımız yok. Evde sigara içmek de pek istenmiyor. Biz zaten balkonda içiyoruz. Balkon bunun için çok idealdir. Apartman toplantıları oluyor mu? Yılda 2 kez yönetici toplantı yapar. Komşuluk ilişkileri nasıldır? İnsanlar birbirine selam verir, kibardırlar. Kendimi burada güvende hissederim. Kesinlikle, çok nezih bir apartmandır. Ben evi çok beğendim. Tutuyorum. Harika bir karar verdiniz Emre Bey. Sözleşmeyi ofiste mi imzalayacağız? Evet, ev sahibi de oraya gelecek. Sözleşme kaç yıllık olacak? Genellikle 1 yıllık sözleşme yapıyoruz. 1 yıl sonra kira çok artar mı? Devletin belirlediği yasal oranda artar. Kimliğimi yanımda getirmem lazım mı? Evet, kimliğinizin fotokopisini alacağız. Kefil gerekiyor mu bu ev için? Öğrenci ve bekar olduğunuz için babanız kefil olabilir. Tamam, babamın da imzasını alırım. Ben şimdi sözleşme kağıtlarını hazırlıyorum. Bütün maddeleri dikkatlice okuyacağım. Tabii ki. Sormak istediğiniz her şeyi sorun. Şartlar çok açık ve net yazılmış. Ev sahibi de geldi. Hadi imzalayalım. İmzaları attık. Her şey tamam. Yeni eviniz hayırlı uğurlu olsun. Ödemeyi hemen banka hesabına gönderiyorum. Depozito ve komisyonu da unutmayın. Bütün parayı tek seferde transfer ettim. Para hesabımıza geçti. Teşekkür ederiz. Anahtarları şimdi alabilir miyim? Buyurun, size 3 takım anahtar veriyorum. Bina kapısı ve daire kapısı için değil mi? Evet, üzerinde numaraları yazıyor. Ne zaman taşınabiliriz? Ev boş olduğu için yarın taşınabilirsiniz. Temizlik yapmak gerekiyor mu? Ev
temiz ama siz yine de silersiniz. Yardımlarınız için size minnettarım Elif Hanım. Benim işim bu. Güle güle oturun. Hoşça kalın. İyi çalışmalar dilerim. Yeni evinizde mutluluklar dilerim. Kiralık. Ben kiralık bir ev arıyorum. Depozito. Ev sahibi bir kira depozito istiyor. Sözleşme. Biz 1 yıllık sözleşme imzaladık. Eşyalı. Bu daire tamamen eşyalı. Aidat. Binanın aylık aidatı 500 lira. Asansör. Eşyaları asansörle taşıyacağız. Fatura. Elektrik faturası çok yüksek geldi. Komisyon. Emlakçıya komisyon ödemeniz gerekiyor. Anahtar. Yeni evimin anahtarını teslim aldım. Taşınmak. Biz yarın yeni eve taşınacağız.